arkadaşlar. Bugün tükenmişlik sendromu ile ilgili biraz konuşalım istedim. Tükenmiş hissetmenin ilacı nedir? Ne yapmalıyız? İş hayatı bizi neden yoruyor? Bu modern hayat bizi nasıl yoruyor? Ve bununla ilgili neler yapabiliriz? Biraz bundan bahsedeceğim. Son zamanlarda birçok kişiden aynı şeyi duyuyorum. Yorgunum, tükenmiş hissediyorum. Uyuyorum, uykumu alıyorum fakat yine de bir tükenmişlik hissi var. Çok yorgunum. Bunun için fiziksel olarak zaten kan tahlillerine baktırdığımızda B12 veya D vitaminine baktırmak gerekiyor. Bir bakıyorsunuz B12'ler, D vitaminleri vesaire, magnezyumlar gayet iyi çıkıyor. Ama yine de bir bitkinlik hali, bir huzursuzluk hali, bir tükenmişlik hali var. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Modern hayat bizi devamlı bir şeyler peşinde koşturuyor. Ya ailemiz, çocuklarımız, onların sorunları, onlarla ilgili koşuyoruz. Ya iş hayatında sürekli hedef, performans, sonuçla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Bunu birçok insan yaşıyor. Bunları yaparken hayatı bir şekilde kaçırıyoruz. Kaçırıyoruz düşüncesi oluyor. Bunun çözümünü nacizane şöyle düşünüyorum. İş hayatımız tabii ki çalışacağız. Örnek veriyorum. Bir işimiz var. Tabii ki 8-5 çalışmak için de bu dünyaya gelmedik. Bunu da unutmamak lazım. Ama sadece işle ilgili bir şey yaparsak sonunda vücut, beyin, zihin artık ne dersek sıkıntılar yaşamaya başlıyor. Önce bu fiziksel olarak sizde fibromiyalji gibi ağrılar vesaireler oluşturmaya başlıyor. O yüzden naçizane tavsiyem insanın kendine ait bir şey yapması. Başka bir tabirle bir hobi edinmesi. Bunu arkadaşlarımızla kendi aramızda da konuşuyoruz. Herkesin yapacağı şey ayrı zaten. Yani illaki herkes resim yapsın, herkes müzik yapsın vesaire. Bu doğru değil. Çünkü herkesin kendi ilgi alanı var. O alana özel herkes bir şey yapabilir. Bu kendine alan yaratmak gerçekten çok önemli. Yani düşünün, iş toplantılarınız var, iş hayatınız yoğun ama akşam çıktığınızda arkadaşlarınızla beraber bir yerde bir oturup bir yemek yemek, kendine bir alan yaratmak size ne kadar iyi geliyor, değil mi? Aynı şekilde sadece iş hayatından ibaretse yaşamınız, onun yanına bir şeyler katmanız gerekiyor. Ben bunu nasıl buldum? Daha önceden nasıl çözdüm? Onu aktarayım size. Önceden benim bir blogum vardı. Yaklaşık 20 yıldır yazıyorum. Son zamanlarda bıraktım. Blogla ilgili yazılar yazmak, onunla ilgili yazılar öncesinde araştırmalar yapmak benim çok hoşuma gidiyordu. Sonra o yazıları yazmak, yayınlamak, gelen yorumlarla ilgili arkadaşlarla veya hiç tanımadığım kişilerle o yorumlar üzerinden konuları paylaşmak, fikir alışverişinde bulunmak gerçekten çok iyiydi. Şimdi de son 2 aydır bu kanalı açtım, YouTube kanalını. İnanın konu bulmak için, yeni şeyler yapmak için, değişik şeyler yapmak için uğraşmak beni çok motive ediyor, mutlu ediyor. Yani işten geliyorum, çocuklarla ilgileniyorum, saat 10 oluyor. Saat 10'dan sonra bilgisayarı açıyorum. İşte yapay zeka sitelerini inceliyorum. Bir sürü site var, birçok site var. ChatGPT zaten arkadaşımız oldu. Onunla ilgili bir şeyler yapıyorum. Ondan sonra video üretiyorum. O videoya altyazılar, seslendirmeler vesaire. İnanın saat 1'e 2'ye kadar bununla uğraşıyorum ama hiç vaktin nasıl geçtiğini de anlamıyorum. Zaten Confucius'un bir sözü vardır, bilirsin belki. Eğer sevdiğiniz bir işi yaparsanız hayat boyu çalışmış olmazsınız şeklinde. Ben de bu YouTube kanalıyla ilgili içerikleri üretirken inanın hiç vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum, hiç yorulmuyorum. Bunu benzer bir şekilde siz de yapabilirsiniz ama bunu düşünmeniz lazım. Ben burada shortlarda paylaşmıştım motivasyonla disiplin arasındaki farkı. Biliyorsunuz motivasyon, örneğin şu an bu videoyu dinlediniz. Ya evet, ben de bir hobi edineyim kendime. Ne yapayım? İşte tenis oynamaya başlayayım. Tamam, çok güzel. Bir başlarsınız, 2 yaparsınız, oynarsınız, üçüncüsünde bırakırsınız. Eğer bu şekilde olacaksa böyle yapmayın. Disiplin biliyorsunuz düzenli bir şekilde yapmak.
Bu ne olabilir? Bir müzik aleti yıllardır çalmak istiyor olabilirsiniz ama ertelemişsinizdir. O olabilir. Ee, Yazı yazmak olabilir, bir blog açabilirsiniz. Eğer isterseniz yorumlarda belirtirseniz nasıl olacağını çok rahat aktarabilirim size. İçinizi dökebilirsiniz. Kitaplar okuyabilirsiniz. Yani kitap okumak da bir hobi mi olmaması lazım. O da ayrı bir konu. Ama benim naçizane yani en kızdığım şeylerden bir tanesi mazeret hastalığı. Aman ben vakit ayıramıyorum. Aman ben akşam eve yorgun geliyorum. Yani yorgun gelebilirsin, dinlenebilirsin. Eğer seni mutlu edecek bir şeyi yaparsan gerçekten yorulmazsın ve o günün yorgunluğunu da unutursun. Dediğim gibi şu an benim için YouTube'la ilgili içerikler üretmek, bunlarla ilgili araştırmalar yapmak, dünyada ne oluyor, ne bitiyor vesaire konularla ilgili araştırmalar yapmak beni çok mutlu ediyor. Şu an benim hobim diyebilirim. Hobi şeklinde başladım, böyle de devam ediyorum. Pazar günleri de böyle videolar sizlerle paylaşıyorum, yüzümü göstererek. Pazar sohbetleri gibi bir şey oldu. Bugün kendinize bir 10 dakika ayırın. Ben ne yaparsam mutlu olurum diye düşünün. Bir arkadaşım ahşap işleriyle uğraşmıştı. Ahşapla ilgili kesmek, biçmek onu çok motive etmişti, çok mutlu etmişti, öyle söyleyeyim. Zihnini arındırmıştı. Bir başka arkadaşım iş hayatında o kadar bunalmış, o kadar yorulmuştu ki doktorlara gidiyor. Tabii dediğim gibi bu tükenmişlik sendromu insanı şeye sürüklüyor, fiziksel olarak hastalıklara sürüklüyor. Gittiği doktor yaptığı tetkiklerden sonra demiş ki senin hiçbir şeyin yok. Ama eğer böyle devam edersen, sadece iş odaklı devam edersen yani büyük hastalıklar seni bulabilir. O yüzden mutlaka kendine bir şey bul. O da kendine e, binicilikle ilgili bir alan seçti. Atlarla ilgili. Şimdi o kadar mutlu ki. Yani hobiniz sizi mutlu ettiğinde iş hayatı, yaptığınız iş yan şey olmaya başlıyor. Bilmem anlatabildim mi? Ee, Veya sizi çok zorlamıyor artık. Bunu bir yapın, bu hobiyi bir edinin. Gerçekten bunu göreceksiniz. Çok daha rahatladığınızı, mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Kapatırken naçizane tavsiyem, dediğim gibi, bir kendinize bir 10 dakika ayırın, bir düşünün, sakin bir şekilde düşünün. Eğer isterseniz yorumlara yazarsanız ben de destek olabilirim. Ama herkesin kendini mutlu edeceği şeyler farklı olacağı için herkesin şeyi ayrı olacaktır. Hobisi, ilgileneceği konular ayrı olacaktır. Eğer bulursanız sizden ricam, lütfen ertelemeyin. Yani yarın yaparım diyen kaybetti diye çok güzel bir söz var. Yarını ertelemeyin. Hemen bugünden başlayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer siz de bir hobiye yeni başlamışsanız veya başlamak istiyorsanız, aklınızda sorular varsa yorumlarda buluşalım. Teşekkürler. Görüşmek üzere.